Spoiler veya kanat otomobilin yüksek süratlerde daha dengeli olmasını sağlayan bir donanım. Aracın farklı yerlerinde karşımıza çıkabilen bu parçanın en şık uygulamaları ise genelde arkada görünüyor. Modelin daha çok yere basma kuvvetine kavuşmasını sağlayan spoiler, bazı otomobillerin tasarımlarında olmazsa olmaz bir yere sahip. Petronas'ta bilgin olsun da işte bu otomobillerden 10 tanesini sıraladık. Listemiz Amerika ile başlıyor. Artık üretimde olmayan Viper ailesinin pist kullanımına uygun versiyonu ACR zaten spoiler biçimli tasarlanan standart Viper arka kısmına eklenen dev kanatla gözlerden kaçmayacak bir araç. Sadece 3.4 kilogram ağırlığında olan bu parça 1 metre 83 santimetre uzunluğunda. Epey bir işlevsel olan arka kanat araca 240 km/saat süratle ilerlerken 450 kilogram yere basma kuvveti uygulanmasını sağlıyor. İkinci sırada iki Amerikalı birden var. 60'ların sonu ve 70'lerin başında çılgın atan muscle car modellerinden Plymouth Roadrunner ve Dodge Charger'ın en güçlü seçenekleri olan Superbird ve Daytona, Kuzey Amerika'da çok popüler olan NASCAR'ın bize kazandırdığı modeller arasında. 7 ve 7.2 litre hacimli V8 motorlarla donatılan modellerin sivri burun yapıları dikkat çekse de önden bile rahatlıkla görülebilen spoiler tasarımı asıl odak noktasıydı. Porsche dediğimizde aklımıza bir sürü efsanevi spoiler geliyor. Sadece 911 ailesine baktığımızda bile 2.7 RS'ten GT2'ye, turbodan GT3'e birçok seçenekle özdeşleşmiş tasarım bulunuyor. Hatta hiper modeller Carrera GT ve 718 Spider bile listeye alınabilirdi. Ama ben seçimimi 959'da yaptım. Aslında hormonlu bir 911 olan bu otomobil zamanının en teknolojik araçlarından bir tanesiydi. Ön ve yan tasarımı çok farklılaşmamış olsa da uzayan arka bölümde kaput üzerini kaplayan spoiler aracın imzası niteliğindeydi. Pagani de arka bölümde aerodinamik yapıya önem veren firmalardan bir tanesi. Zonda'da karşımıza çıkan çift spoilerin ardından Huayra bu iki parçayı adaptif hale getirmişti. Huayra BC'de ise bu ikilinin üzerine sabit bir ünite daha eklendi. Tampon altına eklenen büyük difüzörle uyumlu bir görünüme sahip olan bu parça bir de dörtlü egzoz çıkışıyla birleşince etkileyici bir görünüm sunuyordu. McLaren F1'e eklediği küçük spoilerin ardından tanıttığı hiper modellerinde farklı bir yol izledi. P1'da sunulan seviye ayarlı parçanın ardından Senna'da işi zirveye ulaştırdı. Ayrton Senna'nın soyadını taşıyan modelin genel tasarımı birçok insanın güzel olarak nitelendireceği tipte olmasa da arkada yer alan kanat kesinlikle dikkat çekici. Üstten sabitlenen ünite hava freni olarak da görev yaptığından açısı sürekli otomatik olarak ayarlanıyor ve 800 kilograma kadar downforce üretebiliyor. Markanın kurucusu Christian von Koenigsegg'in babasının ismine sahip olan bu modelde listemize girmeye hak kazananlardan. Senna'da olduğu gibi frenleme sırasında hava freni olarak görev yapabilen adaptif spoiler sadece bu özelliğiyle değil, büyüklüğü ve sabitlenme noktalarıyla da dikkat çekiyor. Bağlantı kollarına üstten tutturulan parçanın sabitlendiği yer arka camın her iki yanında bulunuyor. İşte spoilersiz düşünülmeyecek bir model daha. Zamanında Ferrari'nin en yüksek performanslı otomobili olan F40 karbon fiber gövdesi, çift katlı farları ve motorun dışarıdan görünebilmesini sağlayan plexiglass'la zaten dikkat çekici bir otomobildi. Yan kısmına model adı işlenmiş efsanevi kanadıyla unutulmazlar arasına giren F40'ın bu detayı markanın 50. yaşını kutlamak için üretilen F50'de de aynen kullanılmıştı. Çoğu süper ve hiper olan otomobillerin ardından ayağımız biraz yere bassın. Ford'un uzun yıllar üretimde kalan aile otomobillerinden Escort en yüksek performanslı modeliyle sıralamamıza dahil oldu. Biraz daha alçak yapılı olan Sierra Cosworth'ta kullanılan ve balina kuyruğu takma adına sahip spoiler başlarda bu aracın opsiyonel donanımlarından olsa da onsuz Escort RS Cosworth düşünmek bile zor. Bu parça hakkında ilginç bir bilgi verelim. İlk tasarım aşamasında çift katlı olması planlanan spoiler daha sonra sabitleme ve arka görüş problemleri nedeniyle tek kanatlı bir şekilde seri üretime alınmış.
Şu sıralar 5. nesli yolları süslemeye başlayan Supra'nın her versiyonunda spoiler sunulmuş olsa da bizim bugün konuğumuz olan araç 4. nesil modeller. İnce yapılı kanadı yuvarlak hatlarına çok başarılı bir şekilde uyum sağlayan modelde bu parça çoğu zaman opsiyon olarak sunulmaktaydı. Bir süre sonra 2JZ'nin çift turbo beslemeli versiyonlarına sahip modellerde standart hale gelen spoilerin hafifletilebilmesi için içi boş tasarlanmış. Spoiler dediğimizde belki de aklımıza gelen son marka olan Mercedes de listemize girmeyi başardı. Üstelik sportiflikten en uzak modellerinden biri olan 190e ile. Fakat bu 190e farklı. Cosworth motorlu 2.3'lerle başlayan spoiler sevgisi daha sonra 2.5 Evo 1'lerle devam eden ailenin zirvesi Evo 2 ile görüldü. 190e'nin bu en büyük kanatlı versiyonunda parçanın üst kısmında açı ayarı da sunuluyordu. 502 örneği üretilen otomobil 235 beygir güç üretebilmekteydi. Petronas'ta bilgin olsun da bir listemizi daha böylece tamamladık. Bu sefer de çok objektif bir sıralama yapmadığımız için sizin de aklınıza birçok model gelmiş olabilir. Bunları aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Hepinize iyi sürüşler.